Her gün yüzlerce kelime kullanıyorsunuz. Bu kelimelerle duygularınızı ifade ediyor, fikirlerinizi dile getiriyorsunuz. İş yapıyor veya bir problemi çözmeye çalışıyorsunuz. En önemlisi sözcüklerle düşünüyorsunuz. Peki onların sadece anlam taşıyan sıradan, masum sesler ve semboller olduğunu mu sanıyorsunuz? Ya bu kelimelerin arkasında sizin bilmediğiniz başka bir gerçek saklıysa? Hatta bu kelimelerin en temel düşünce süreçlerimizi şekillendirmek, dahası gerçeği çarpıtmak için tasarlanmış birer şifre olduğunu iddia etseydik. Pierre Sabak, Gerçekliğin Cinayeti adlı kitabında tam da bunu öne sürüyor. Ona göre bilinci esir alan kadim bir güç, dilin dokusuna gizlenmiş semboller aracılığıyla insan zihnini manipüle ediyor. Peki bu mümkün olabilir mi? Yoksa bu sadece çekici bir teoriden mi ibaret? Hazır olun. Evrensel bir komployla karşı karşıya olabiliriz. Pierre Sabak, dehşet verici bir iddia ortaya atıyor. Ona göre diliniz, düşüncelerinizin kontrol edilmesi için tasarlanmış bir silah. Bu tez, Philip Dick'in şu sözleriyle yankılanıyor. Gerçekliği manipüle etmenin temel aracı, kelimelerin manipülasyonudur. Kelimelerin anlamını kontrol ederseniz, kelimeleri kullanmak zorunda olan insanları da kontrol edebilirsiniz. Yazar Sabak bu düşünceyi daha da ileri taşıyarak, dil bir şifre anahtarı gibidir. İnisiyasyon, bir güvenlik seviyesinde bilgiye erişime izin verir. Kelimeleri anlamak, korumaları aşmanın ve güvenlik kartını çalmanın bir yoludur diye belirtiyor. Sabak, bu çalışmasının 7 yıla yakın süren bir araştırmanın ürünü olduğunu ve dilin kültürel sembolizmini kapsamlı bir şekilde incelediğini ifade ediyor. Ona göre, Illuminati'nin sembollerini inceleyen Illuminatics adlı yeni bir akademik alan, geleneksel tarihin ve bilimin bize anlattıklarından çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Gerçekten öyle mi? Dilimiz, bilmediğimiz bir amacın aracı haline gelmiş olabilir mi? Yoksa insan beyninin desen arama eğilimi mi bizi yanıltıyor? Sabak, bu kontrolün etimoloji, yani kelimelerin köken bilimi üzerinden nasıl işlediğini inceliyor. Ona göre insan türünün düşünce süreçleri ele geçirilmiş ve yeniden kablolanmıştır. Öyle ki insan türü memeli gibi düşünme yeteneğini kaybetmiştir. Yazar, sürüngenin kendisini sembolizm ve dilin belirlemesi yoluyla ifade ettiğini iddia ediyor. Bu çarpıcı iddiayı özetlersek, gezegenimizdeki insan dışı, sürüngen bir ırk zihinlerinizi yönetiyor. Peki, bu manipülasyon nasıl gerçekleşiyor? Kaynaklarda da belirtildiği gibi, Arap dil bilimcilerin eş sesli kelimeler kullanarak anlatım yapma yöntemleri dini metinlerde de görülmektedir. Sabak, bu türde sembollerle gizli anlam taşıyan mesajlar verildiğini açıklamaktadır. Buna göre bir kelimenin farklı anlamlarıyla oynanarak başka bir anlamı işaret etmesi sağlanır.
Örneğin Arapçada geçen unutulmuş ezber demek olan vücuhül Kur'an ifadesindeki vücuh kelimesinin organ, görünüm, başlangıç, yüz, cihet, yol, kast, niyet gibi anlamlarına sahip oluşu, aynı yazım ve seslenişe sahip olmasına rağmen Kur'an'ın farklı yerlerinde değişik anlamlar taşıması, Ulûmül Kur'an adı verilen bir dil bilgisi ve yorum tekniğidir. Bu tür örnekler, Kur'an'ın yalnızca açık anlamıyla değil, aynı zamanda içinde gizli katmanlar barındıran derin bir dil yapısıyla yazılmış olabileceğini, yani ezoterik bir belge ya da inisiyasyon kitabı olduğunu düşünen görüşleri desteklemektedir. Farklı dillerdeki kelime benzerlikleri gerçekten gizli bir kodun işareti mi, yoksa tesadüfi benzerlikler mi? Yazarın tezine göre düşmüş sürüngen, kendi varlığının kanıtlarını Tevrat ve Kur'an'da polimorfik, yani çok yönlü bir dil kullanarak gizlemiştir. İbrani akademisyenler, gizli kodlarla örtülmüş gizli anlam arayışını yasak koruya girmek olarak adlandırır. Kaynaklarda iddia edildiği üzere İbranice yılan anlamındaki nahaş kelimesi aynı zamanda deşifre etmek anlamına gelir ve ünlü harfleri çıkardığımızda aldatmak eylemini de ifade eder. Bu teoriye göre aldatmak ve deşifre etmek kelimeleri sürüngen ve dille ilişkili aynı kökten gelir. Yazar Sabak, bu tür dil manipülasyonlarının ve gizli anlamların evrensel olduğunu ve tüm insan dillerinde yer aldığını öne sürüyor. Örneğin, Latince dili anlamına gelen latine zarfı, gizli veya saklı demek olan laten sıfatından türemiştir. Bu kelime ise Arapça örtü anlamındaki lut kelimesinden gelir. Lut kelimesinin aynı zamanda bir peygamber ve kavim adı oluşu da oldukça düşündürücüdür. Tekrarlanan bu motif, yılanın doğasının ve formunun kutsal metinlere kodlanarak insandan gizlendiği fikrini, ayrıca yılan sembolizminin antik kültürlerde bilgelik, dil ve ilahi bilgiyle olan derin bağlantılarını ortaya koymaktadır. Bu bağlantılar veya kelime kökleri üzerinden ortaya konan bu ilişkiler size mantıklı geliyor mu? Yoksa sadece rastlantısal benzerliklerden mi ibaret? Dilbilimsel açıdan genel kural şöyle: sessiz harfler genellikle kökün sabit parçalarını oluşturur. Dil içinde zamanla ses değişimleri olabilir ama sessizler seslilere göre daha az değişime uğrar veya bu değişimler öngörülebilir kalır. Özellikle Semitik dillerde kökler genellikle sessiz harf dizisi üzerinden tanımlanır. Burada sessizler sabit ama sesliler anlamsal türevler için anahtardır. Türkçe gibi eklemeli dillerde kökler hem sesli hem sessiz harfleri birlikte içerir ve ikisi de eşit derecede önemlidir. Ama karşılaştırmalı etimolojide genellikle sessiz harfler öncelik taşır. Yazarın birbirleriyle ilişkilendirdiği kelimeler ağırlıklı olarak Hint-Avrupa dil ailesine mensup olduğu için iddiaları bir yana, ortaya koyduğu fonetik ilişkiler dilbilimsel ölçütler çerçevesindedir. Latince'deki fraternitas yani kardeşlik kelimesi bu teoriye göre Arapça ifrit ile bağlantılıdır ve ikisinin de aldatıcı anlamındaki fritar ile bağı vardır ve hepsinin kökü Arapça ferete köküdür. Bu kelime Yunanca'da yılan anlamına gelen feteye de dönüşürken kardeş demek olan frater terimi bir nevi ifritin varlığını kardeş anlamıyla gizlemiştir. Sabak'a göre Yahudi geleneğinde ifrit yazı ile ilişkilendirilir. İbranice dili anlamındaki ivrit kelimesi fritar ile etimolojik bağlantı içerisindedir.
İfrit'in anagramı olan irif kelimesi bilmek anlamındadır. İbranice ve Arapçadaki bu dil oyunları, ünlü değişimleri ve şifreli yazım kuralları ile gizemli bir dil yapısı oluşturur. Özetle, köken olarak ifrit ve fraternitas bağlantısı, yılan sembolizmi ve Semitik dillerdeki şifreli kelime oyunlarıyla gizli bilgi aktarımına işaret eder. Tüm bu kelimelerin fert kelimesiyle olan etimolojik ilişkisi de son derece ürkütücüdür. Peki bu kadar farklı dilden kelime alıp aralarında bağlantı kurmak ne kadar objektif bir yaklaşım? Yazarın iddiasına göre Helenistik döneme ait filozof kelimesi, bilgeliği seven ya da bilgiyi arayan anlamındaki filosofer kavramı ile yılanı seven anlamındaki filofis arasında kurulan kelime oyunu, bilgi arayışı ile yılan imgesi arasındaki ilişkiyi vurgular. Bu teoriye göre İbranice yazıcı anlamındaki sofer ve kitap anlamındaki sefer köklerinden türeyen sofer, aynı zamanda ateşli yılan ya da melek anlamındaki seraf kavramıyla bağlantılıdır. Arapçada sure, İbranice'de parıltı anlamındaki zohar ve Yunanca'da kertenkele anlamındaki saura gibi terimler farklı kültürlerde yılanın bilgi ve ilham taşıyıcısı olarak görüldüğünü gösterir. Suriye lehçesinde yılan demek olan haya ile Arapçada ayet kelimesinin kökü olan aya arasındaki benzerlik, yılanın kutsal metinlerle olan alegorik bağını güçlendirir. Sonuç olarak yılan imgesi, antik dünyada sadece bir sembol olmanın ötesinde, bilgeliğin ve ilahi mesajın evrensel bir temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Bu bağlantılar, sürüngen varlık ile bilgelik, öğretmen ve bilgi kavramları arasındaki benzerliğin birçok Semitik etimolojide vurgulandığının bir göstergesidir. Yılanın eğitmen veya uzman demek olan nyoka olarak adlandırıldığı Afrika mitolojisinde de benzer karşılaştırmalar bulunur. Zulu kabilesinin sürüngen varlıklara verdikleri Chitaura adı ise yılanın çocukları anlamına gelir ve şaman Credo Mutwa'ya göre konuşanlar olarak anılırlar. Tüm bunlar, yazarın iddiasına göre dilin özünün sembolizme dayandığını ve sürüngen karakteristiğinin filoloji ve homonimler aracılığıyla yüce bir şekilde temsil edildiğini gösterir. Bu sadece kelimelerle de sınırlı değil. Sürüngen varlıklar izlerini her yere bırakmış. Matematiğin içine, geometrik şekillere, astronomi hesaplarına, hatta sayıların kendisine kadar. Peki, gördüğünüz her sembol, kullandığınız her rakam, bunların hepsi gerçekten onların dili mi yoksa insan kültürlerinin doğal gelişiminden mi ibaret? Pierre Sabac'ın bu cesur iddiası, gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık ve manipüle edilebilir olabileceği sorusunu akıllara getiriyor. Eğer kelimeler sadece iletişim araçları değil, aynı zamanda gizli bir gücün kontrol mekanizmalarıysa, o zaman düşüncelerimiz gerçekten bize mi ait? Sabac'ın çalışmaları, komplo teorisinden öte, dilin ve tarihin derinliklerine inerek kadim bir gizemi ifşa etme girişimi olarak sunuluyor. Pierre Sabac haklı mı? Bilmiyoruz. Yanıldığını söylemek de oldukça zor. Ama belki asıl soru şu: bu tür teorileri değerlendirirken hangi kanıtların subjektif yorumlar, hangilerinin objektif veriler olduğunu nasıl ayırt edebiliriz?
Bir şey kesin. Artık kelimelere eskisi gibi bakamayacaksınız. Hangi sözcüklerle konuştuğunuza, daha da önemlisi hangi sözcüklerle düşündüğünüze dikkat edeceksiniz. Belki de bu iyi bir şey. Çünkü eleştirel düşünmek, hangi teoriye inanırsanız inanın, her zaman değerlidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu bağlantılar gerçek mi? Yoksa insan beyninin desen arama tutkusunun bir ürünü mü? Belki de cevap bu iki uç arasında bir yerde yatıyor. Önemli olan sorgulamayı bırakmamak ve farklı bakış açılarına açık olmak. Çünkü dil, düşünce ve gerçeklik arasındaki ilişki hala keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir alan.